Tarih bazen bize çarpıcı tezatlar sunar. 1718'den 1730'a kadar süren o kısa ama unutulmaz 12 yıl işte tam da böyle bir tezattır. Adını bir çiçeğin, lalenin zarafetinden alan bu devir aynı zamanda bir isyanın alevleriyle son bulmuştur. Lale Devri denildiğinde akla ilk gelen Sadabat eğlenceleri, meşhur şair Nedim'in gazelleri ve Levni'nin işlediği minyatürlerdir. Ancak bu görkemin gölgesinde derin bir huzursuzluk, ekonomik sıkıntılar ve kaçınılmaz sona işaret eden bir ihanetler silsilesi yatar. Bu dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun artık dünyaya meydan okuyan bir yükseliş çağında olmadığının farkında olsa da olmasa da kabullenildiği bir duraklama ve hatta gerileme döneminin içinde parlayan bir ateş böceği gibidir. Pasarofça Antlaşması ile birlikte toprak kayıplarının kesinleştiği, askeri zaferlerin sona erdiği bir atmosferde devlet erkanı ve entelektüel seçkinler adeta bir kaçış yolu olarak sanata, edebiyata ve lüks tüketime yönelmiştir. Bu videoda Lale Devri'ni salt bir zevk ve sefa dönemi olarak değil, bir imparatorluğun kimlik krizinin yaşandığı, modernleşme çabalarının ilk filizlerinin görüldüğü ve bu filizlerin sert bir toplumsal tepkiyle sökülüp atıldığı kritik bir kavşak olarak ele alacağız. Sorularımız şunlar olacak. Lale Devri gerçekten de halkın sırtından geçinen seçkinlerin sorumsuzca eğlendiği bir dönem miydi? Yoksa Osmanlı modernleşmesinin ilk ciddi adımlarının atıldığı bir aydınlanma çağı mı? Sadrazam Damat İbrahim Paşa bir devlet adamı olarak dehanın neresinde duruyordu? Onun vizyoner reformları mı yoksa iktidar hırsı ve gözden düşürdüğü rakipleri mi onu sona götürdü? Patrona Halil isyanı sadece bir Yeniçeri ayaklanması mıydı? Yoksa muhafazakar bir toplumun batılılaşma temayüllerine karşı ilk kitlesel tepkisi miydi? Gelin bu 12 yıllık zaman diliminin aydınlık ve karanlık yüzlerine birlikte bakalım. Resmi tarihe hoş geldiniz. Lale Devri'nin en görünür yüzü hiç şüphesiz ki estetik ve kültürel patlamadır. Bu dönemde İstanbul bir açık hava sanat galerisine dönüşmüştür. Sadrazam İbrahim Paşa'nın öncülüğünde Kağıthane Deresi'nin etrafı Fransız Versailles'in bahçelerini andıran bir düzenleme ile yeniden şekillendirildi. Sadabat Kasrı inşa edildi. Burası sadece bir eğlence mekanı değil, aynı zamanda Osmanlı seçkinlerinin batılı yaşam tarzına özendiği, doğayla iç içe bir modernleşme laboratuvarıydı. Lale sadece bir çiçek olmanın çok ötesine geçti. Özel olarak yetiştirilen yeni türler bir statü ve servet göstergesi haline geldi. Lale soğanları için inanılmaz fiyatlar ödendi. Bu çılgınlık aynı dönemde Hollanda'da yaşanan lale spekülasyonunu andırır ve ticari bir piyasanın doğuşuna işaret eder. Dönemin ruhu şair Nedim'in dizelerinde hayat buldu. O, klasik, ağır divan edebiyatı kalıplarını yıkan, İstanbul Türkçesini şiire sokan, zevk, sefa ve aşkı öven yenilikçi bir sesti. Bu sevda bir böyledir gelmez candan kolayca. Nedimi zarı bir dem sormazlar hali perişanım gibi mısraları dönemin ruh halini yansıtır. Benzer şekilde minyatürcü Levni, geleneksel formları zorlayan, perspektif denemeleri yapan, dönemin giyim kuşamını, eğlencelerini betimleyen eserler üretti. Onun minyatürleri, Lale Devri'nin en önemli görsel tanıklarıdır. Lale Devri'nin belki de en kalıcı ve en devrimci icraatı, İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de kurulan ilk Türk matbaasıdır. Dini kitapların basımı yasaklanmış olsa da coğrafya, tarih, dil ve bilim alanlarında basılan eserler Osmanlı entelektüel hayatına büyük bir ilme kazandırmayı hedefliyordu. Bu bir aydınlanma projesiydi. Ancak bu şatafatın altında toplumu kemiren ciddi sorunlar vardı. Lale Devri yönetiminin bu sorunlara cevabı ya yetersiz kaldı ya da hiç olmadı. Uzun savaşların getirdiği mali yük, değerli maden kaybı ve ticaret yollarındaki gerileme Osmanlı ekonomisini zorluyordu. Buna rağmen saray ve çevresinin lüks tüketimi ve inşaat masrafları vergi yükünü daha da ağırlaştırıyordu. Halkın büyük bir kısmı yoksulluk içindeyken kağıthanedeki eğlenceler toplumsal bir tepkinin birikmesine neden oldu. Damat İbrahim Paşa'nın iktidarı mutlaktı. Kendisine muhalefet eden veya potansiyel rakip gördüğü isimleri uzaklaştırmakta tereddüt etmedi. Bu durum saray içinde ona karşı derin bir kin ve husumet birikmesine yol açtı.
Onu devirmek isteyenler halktaki hoşnutsuzluğu kullanmak için fırsat kolluyordu. Bu anlamda paşanın kendi iktidarını koruma stratejisi onu sona götüren ihanetler ağının temelini attı. Pasarofça Antlaşması'ndan sonra barış politikası izlendi. Bu, maliyeyi rahatlatsa da savaştan başka bir şey bilmeyen, ganimet bekleyen ve statüsü düşen Yeniçeri Ocağı'nda büyük bir huzursuzluk yarattı. Ocak, siyasi bir güç olarak yeniden sahneye çıkmak için bahane arıyordu. 1730 yazında İran'a karşı açılması planlanan bir seferin ertelenmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Bu, Yeniçeriler için kaybedilmiş bir ganimet fırsatı demekti. 28 Eylül 1730'da bir hamam tellağı olan Patrona Halil önderliğinde yanına aldığı Yeniçeri ve esnaf gruplarıyla birlikte isyan bayrağını açtı. İsyan sadece bir askeri ayaklanma değildi. Ekonomik sıkıntılar, dini taassup ve lükse karşı duyulan tepki isyana geniş bir toplumsal destek sağladı. İsyancılar taleplerini haykırdı. Sadrazam Damat İbrahim Paşa'nın kellesi ve şatafatlı yaşam tarzının simgesi olan Sadabat Kasrı'nın yıkılması. Padişah 3. Ahmet isyanı bastıramayacağını anlayınca önce sadrazamını feda etti. Damat İbrahim Paşa boğularak idam edildi. Ancak bu da yetmedi. Tahtını kurtarmak umuduyla yeğeni 1. Mahmud'u tahta çıkardı. Fakat bu hamle de işe yaramadı. Yeni padişah kontrolü ele alana kadar isyancılar birkaç gün boyunca İstanbul'a hükmetti. İsyancılar Lale Devri'nin sembollerini tahrip etti, birçok devlet adamını öldürdü. Patrona Halil'in kendisi de birkaç gün sonra bir pusuyla öldürüldü. Ancak isyan Lale Devri'ne ve onun temsil ettiği her şeye son vermişti. Lale Devri'nin kanlı sonu Osmanlı tarihinde derin bir yara açtı. Peki bu kısa devrin mirası ne oldu? Patrona Halil isyanı, Osmanlı modernleşmesinin önüne ciddi bir set çekti. Bir daha benzeri bir zevk ve sefa dönemi yaşanmadı. Yenilikçi adımlar atmak isteyen padişah ve sadrazamlar her zaman bu isyanın gölgesinde hareket etmek zorunda kaldı. Bu, reform sürecini onlarca yıl geciktiren bir travmaydı. Lale Devri, Osmanlı seçkinlerinin imparatorluğun gerilemekte olduğunun farkına vardıklarını, ancak bu gerilemeyi durduracak köklü askeri ve idari reformlar yerine yüzeysel bir kültürel modernleşme ve lüks tüketimle telafi etmeye çalıştıklarını gösterir. Bu stratejinin iflası, daha sonra 3. Selim döneminde daha radikal reformların yapılması gerektiğini kanıtladı. Lale Devri hala iki yüzüyle tartışılmaya devam eder. Bir yanda Osmanlı sanat ve kültürünün en parlak dönemlerinden biri olarak anılır. Diğer yanda sorumsuz yöneticilerin halkı unutup kendi zevkleri için yaşadığı bir karanlık devir olarak tasvir edilir. Gerçek ise bu ikisinin iç içe geçmiş halidir. Peki Lale Devri bize ne anlatır? Yenilik ve değişim tohumları toplumsal ve ekonomik adalet sağlanmadan, geniş kitlelerin desteği olmadan atıldığında en güzel çiçekleri bile bir isyanın ateşiyle yanıp kül olabilir. Damat İbrahim Paşa'nın trajedisi, vizyoner olmasına rağmen siyasi realiteyi ve toplumsal psikolojiyi okuyamamış olmasıdır. Bir çağ lalelerle başlayıp kanla son buldu. Ancak geride hem bir uyarı hem de bir ilham olarak duran karmaşık bir miras bıraktı. Bu miras, günümüzde bile değişim ve gelenek arasındaki gerilimi anlamak için bize ışık tutmaya devam ediyor. Resmi tarihte bir video daha sona erdi. Tarih, biz sorguladıkça anlam kazanır. Sizce Lale Devri bir ilham kaynağı mı, yoksa bir uyarı hikayesi mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz.